ATEEZ konseri nasıl geçti? Böyle de odaklanamadım. Sanıyorum ya, gerçekten canlı yayını sanıyorum. ATEEZ konseri güzel geçti genel olarak. Ya tabii çok noktası var. Güzel olmayan noktaları da vardı. Konserden bağımlı ya da bağımsız. Ama genel olarak güzeldi. Konserin sonunda ben eve dönerken çok hastalandım. O açıdan çok kötüydü. Ölüyorum sandım. Ama yani o kısım ATEEZ'le alakalı değildi. ATEEZ'in sahnesi güzeldi. İsterseniz daha detaylı konuşuruz. Ariana'nın albümüne bakmadım. Hmm, konser hakkında yorumlarım. Mingi'ye havladım mı? Maalesef bir tık rezillikler yaşandı konser anında. Yani hep Label C5'e falan laf atıp insanlar bunları nasıl dinliyor deyip sonra bizim Mingi'ye havlamamız. Ama Mingi çok iyiydi. Ee, teşekkür ederim geçmiş olsunlar için. Tribün güzel miydi? Şöyle, ben yine söylediğim sözlerin arkasındayım. Bence bizim satın aldığımız yerde oturmamız lazımdı. Loca olan yer bizim hakkımızdı. Çünkü öyle görünüyordu sitede ve biz onu görerek para verdik ve aldık. Oraya loca koymuş olsalardı, yani gerçek halini siteye koymuş olsalardı ben büyük ihtimalle %90 yine tribün alırdım. Tribünün açısı da güzeldi bu arada. Konserle alakalı, hani görüşle alakalı falan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama yine de sonuç olarak benim para verdiğim şey o değildi. O şekilde görünmüyordu. Ben sözlerimin arkasındayım. Bence değiştirilmemeliydi. Ama güzeldi. Tribünden memnun kaldım. Yani o şekilde dediğim gibi görmüş olsaydık, locayı da görmüş olsaydık ben yine kendim bile isteye tekrar tribün almış olsaydım hiçbir sıkıntı yoktu. Ama başta bize böyle gösterilmediği için bence yanlış oldu o kısım. Yoksa tribün güzeldi. Manifest tepkilerinin çoğunu çektim. Manifest şarkı çıkarmadı. Tepkisi olmayan hiçbir şarkıları yok kanalda. Ve artık zaten tepki videosu gelmiyor kanala, dikkat ederseniz. Canlı yayınlarda dinliyorum hepsini. Başka ne sormuşsunuz? Genel olarak konser gelmiş en çok. Konser için şunu düşünüyorum. Bence ikisi de çok güzeldi. ATEEZ'in dışında da ben konseri çok beğendim. Kadını da çok beğendim. İlk defa orada gördüm, orada dinledim. Hiçbir şarkısını bilmiyordum ama sahnesi çok güzeldi, çok eğlenceliydi, çok tatlıydı. ATEEZ zaten çok iyiydi. Ama çok kısaydı. Sahne süresinin yarısında röportaj yapıldı. Ne alaka bilmiyorum. Tamam, tabii ki arada soluklanacaklar, konuşacaklar falan filan ama röportaj yapıldı bayağı. O kısım bana çok saçma geldi. Onun yerine birkaç şarkı daha söyleyebilirlerdi. Halay çekecektik, çekemedik. İçimde kaldı. Hayatımda ilk kez halay çekmek istemiştim ve çekemedim, içimde kaldı. Sahne çok güzeldi. ATEEZ çok iyiydi ama doyamadık yani. Sıkıntı o. Onun dışında çok güzeldi. Yani şeyi fark ettim. Ben çok sık konsere gitmiyorum. Ve gittiğimde de çoğu konserden çok memnun ayrılan birisi değilim. Ama şeyi fark ettim. Ya ben konser seviyormuşum. Sadece benim sevdiğim kişiler Türkiye'ye gelmiyormuş. Ben bunu fark ettim. İlk defa gerçekten hoplayarak, zıplayarak, delirerek kendime göre yine insanlara göre belki çok delirmemişimdir ama benim bu zamana kadar geçirdiğim, küçükken hepsi konserlerine gitmiştim, onlar ayrı. O zamanlarda da aynı duygu içerisindeydim. Ama onun dışında yetişkinlik hayatımda gerçekten gittiğim, en çok eğlendiğim, en çok o konser ruhuna, festival ruhuna girdiğim buydu. Çok özel bir yeri var bende o yüzden. Eee Sesim kısılmamış benim Allah'tan. Şeyden çok korktum. Video çektim ya, ben bütün konseri size çektim paylaşırım diye. Şarkıları da bağırarak söylüyorum ya. Dedim ki inşallah benim sesim çok çıkmamıştır. Çok bağırdım çünkü ben de çok söyledim. Ama ayarlardan bir şey değiştirmiştim. Sanırım o işe yaramış. O yüzden kendi sesim çıkmamış. Best lavuk. Yabancılar merak etmişler lavuk ne demek diye. Herkes Mingi'yi lavuk diye paylaşıyor ya. Ne demek diye merak etmişler. Evet, başlangıçta Like Jenny çaldı. Stray Kids çaldı. İnsanlar o kadar çok delirdi ki Instagram'da paylaşmıştım. İzlemişsinizdir belki.
Herkes o kadar aç ki yani bu şarkıcıları, bu grupları dinlemek için. Sahnede değiller, sadece şarkı çalıyor ama herkes bir avaz söylüyor ve şuna da çok şaşırdım. Herkes Korece kısımları da söylüyor. Ben mesela çoğu şarkının Korece kısmını söyleyemiyorum. Söyleyebildiğim şarkılar da var ama çoğunu söyleyemiyorum yani İngilizce kısımlarını söylüyorum. İnsanlar Korece kısımları da söylüyorlar ve kulağa çok doğru geliyor. Bilmiyorum ne kadar uyduruyorlar, ne kadar doğru söylüyorlar. Ama o kadar güzeldi ki ya. Gerçekten acayip güzeldi. O ortam, herkes çok coşkulu. Bilmiyorum. Çok sevdim o ortamı ben. Seni aradım her yerde fotoğraf için ama denk gelemedim. Çok üzgünüm o yüzden. Herkes bunu yazıyor. Ben de çok üzülüyorum. Kimseye denk gelemedik. Denk geldiğim insanlar oldu ama onlar da kim bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Otobüsü bekliyorduk mesela. Birileri el salladı. Ben de onlara el salladım ama beni tanıyorlar mıydı? Yoksa kıyafetimden konsere gittiğimi anladılar. O yüzden mi el salladılar bilmiyorum. Alanda falan da el sallayanlar oldu. Ama şey anlamıyorum yani hani beni YouTube'dan mı tanıyor? Instagram'da işte seri paylaştım. Çok fazla aktiftim. Oradan mı gördüler yoksa hiç tanımıyorlar? El mi sallıyorlar? Herkes çok mu arkadaş canlısı? Emin olamadım. Ama herkes bunu yazdı. Herkes bunu yazıyorsa o zaman kimlerle denk geldim ben bilmiyorum. Aa, teşekkür ederim. Daha 17'yi bırakmışsın benim için. Evet, ben de yayın yapmıyor olsaydım bakardım. Işığı gözlerime alıyor kameranın. Sonra yazılara bakarken böyle garip görüyorum. Sanırım üyeler biraz enerjik değilmiş, öyle dediler. Sanki zorla getirilmiş gibi. O bence şeyden oldu. Bana da öyle geldi başta. İlk sahneye girdiler ya. Böyle sanki e, çok memnun değillermiş ya da moralleri bozukmuş gibi görünüyorlardı. Ben Juno'yu çok beğendim özellikle. Söylemeden geçemeyeceğim. Normal daha sessiz sakin bir üye ama sahneye adımını attığı andan itibaren çok neşeli geldi bana. Ve Bayes'in de öyleydi. Sakat olmasına rağmen gelmişti. Ve hep böyle şey oluyor ya konserden önceki Bayes'in sonraki Bayes falan asla değişmedi. Ben çok doğru adımı sistemlemişim diye düşünüyorum. Diğerleri de çok iyiydi ama bilmiyorum Bayes'in çok tatlıydı hasta olmasına rağmen. Ee, Belki sahneden önce bir şey yaşanmıştır. Belki de çok gerginlerdir ilk defa buraya geldikleri için falan. Çünkü sonradan açıldılar. İlk başta böyle bir moralleri bozuk gibiydi. Ya dediğim gibi sahneden önce bir şey oldu ya da çok gerginlerdi. Acaba çok kişi gelecek mi falan diye mi gerildiler bilmiyorum. Sonradan çünkü sanki enerjileri arttı gibi oldu. Bir de şöyle bir şey var. Biz tribünde olduğumuz için çocukları çok küçük görüyorduk ve ekrandan izliyorduk. Ekrana da yansıtılan görüntüler aslında bütün deneyimi değiştiriyor. Çünkü yakından VIP'den falan çekenlerin videolarını izledim TikTok'ta. Çocuklar çok daha neşeli görünüyorlar. Çok daha böyle etkileşime giriyorlar falan ama biz o şekilde izlemedik ekrandan. Çünkü bize o görüntüleri göstermemişler. TikTok'tan o videoları izledikten sonra aslında dedim ki yani yo bayağı da neşelilermiş, bayağı da etkileşime girmişler, herkese kalp yapmışlar falan. Her görüntü yansımadığı için de birazcık öyle hissetmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Mingi çok iyiydi. En iyi Mingi'ydi. Şimdi yalan yok. En iyi Mingi'ydi. Normalde de zaten Mingi enerjik birisi. Ama bu konserde bilmiyorum. Mingi'de ekstra bir lavukluk vardı gerçekten. Hmm, tepki videoları geliyor ama şöyle geliyor. Canlı yayınlarda işte izliyorum. Sonra eğer hazırlayabilirsem ya da ne zamana yetişirse yayın özeti olarak yine paylaşmaya çalışıyorum. Ama direkt tepki videosu olarak şarkı gelmeyecek. Şarkı dışında gelebilir. Komik videolar falan filan. Şarkı gelemeyecek çünkü engel yiyoruz sürekli ve çok sıkıntılı oluyor benim için. Yoruldum yani artık. Vaktim yok o kadar uğraşmaya. Tekrar geleceklerine evet söz verdiler ama bilmiyorum gelirler mi? İnşallah gelirler. Ben stadyum konseri istiyorum. Kim gelirse stada gelsin bence. Biraz geride kaldım sanırım. TikTok'ta arama yerine lavuk yazınca Mingi çıkıyor. Patladım bu arada. Aa, çok iyiymiş. Ya neden BTS'e tepki vermiyorsun? Çok uzun zaman oldu. BTS bir tane klip çıkardı. Ben en son tepki çektikten sonra bir tane çıkardı. Onu da tam benim yayın günümden sonra mı ne çıkardılar? Zaten video çekmedim. Yani BTS'e çekmedim diye bir şey yok. Video çekmedim. Canlı yayın da açmadım. Ve bir tane eksik kaldı. Hiç BTS'e tepki vermiyorum gibi bir durum yok. Zaten bir tane bir şey var.
Teşekkür ederim. Favori YouTuber'ın olduğum için. Ay, Rosa gelirse çok güzel olur. Konserden sonra herkesin bayisi Yuno oldu. Olabilir. Gerçekten hak etti. Hmm. Siz de mi değiştirdiniz ya? Sürekli tercümanı yansıtıyorlardı. Çok sinirli. Evet ya. O adam bir de. O adamdan bana gına geldi. Sonra böyle TikTok'ta falan karşıma çıkıyor. Ay ya yeter ya. Gerçekten yüzünü bile görmek istemiyorum. Hmm. Ay evet evet bu arada. Aşkım falan dedi ya ne tatlıydı. Hiç beklemiyordum de en söylemeyecek üyenin aşkım seni seviyorum demesi falan. Hiç şaşırdım. İyi ki çekebildim oraları. Stray Kids'i biliyorum evet. Dinleyeceğiz. İnşallah engel yiyip yayınımız kapanmazsa beraber izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Ee, Ketsay'dan da aldım bir şeyler. Hmm, PES'i de aldım. Blackpink'in 10. yıl kutlaması hakkında hiçbir şey düşünemiyorum çünkü bence bu bir kutlama sayılmaz. Kimin suçu bilmiyorum. YG'nin mi suçu artık kızların ama kızlar da hazırlanmışlar yok işte pasta sipariş etmişler bilmem kaç günlük hazırlık süresi varmış yok işte Lisa kıyafet sipariş etmiş falan filan biliyorsunuz oraları. Demek ki kızlar zaten kutlayacakmış, gelecekmiş. Ama o zaman YG neden öyle açıklama yaptı? YG hiç alanı bile süslememiş. Bir yani iki tane balon az. Sinir oldum. Ya en azından bir şarkı gelsin. Albüm gelmiyor, bari şarkı gelmeli bence. Hmm, kaymak. Kaymak demeyin bana ya. Herkesin bu kaymak deliliği nedir? Bir de Sumi Çorum'a mı ne gitmek istiyormuş? Abla Çorum'u nereden duydun? Nereden biliyorsun? Bana desen Çorum'u haritada göster. Gösteremem yani. Sen nereden öğrendin oraları ya? Hmm. Alem ve J-Hope'un olayında ben haksız olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar BTS çok seviyor olsam da desteklenecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Hadi konserlerine gittiler, paylaşım yapmaları. Hadi paylaşım yaptılar sonra adam ARMY'lere küfür etti falan filan. Bilmiyorum. Seviyorum ama bu konuda haklı olduklarını düşünmüyorum. Bal kaymak onları çok iyi geliyor herhalde anlamadım. Ya kayman nesini bu kadar seviyorlar? Ben de çok severim bu arada ama hani koca Türkiye ya bir sürü güzel şeyimiz var. Onları sevmeyip ya da bu kadar çok övmeyip kaymak 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 demeleri çok komik geliyor bana. Kızlar kendileri canlı yayın açabilirlerdi. Evet doğru açabilirlerdi. Katılıyorum. Yani ama artık ben beklemiyorum zaten. Bence artık grup olarak zaten kızlar da çok fazla bir şey yapmak istemiyorlar. Solo'ya çok odaklandılar diye düşünüyorum. Ortada çok bir grupta kalmadı maalesef. Hmm, Idol dinlemedim. Ben sizsiz hiçbir şey dinlemedim zaten. Dinlemiyorum. Bizim evde bayağı var kaymak istiyorlarsa gelsinler. Ben de alırım. Geleceklerse ben de alırım. Ee, seyirciler mi dedi Çorum diye? Ben onu görmedim. Ben sadece Sumi'nin kısmını görmüştüm. Dedim yani bu kadın Çorum'u nereden öğrendi? İstanbul'a yeni gelmiş Çorum'u nereden öğrendi dedim. Hmm, yok daha çok olmadı. İnsan bir baklava sütlaç falan yer. Kaymak ne? Yani evet baklava sanki biraz daha övülecek bir şey gibi ya. Ya şimdi magazinsel olayları soruyorsunuz ama ben bir de Türk olunca bu magazin bir tık korkuyorum. Başımız belaya girmesin. Yani arkamız sağlam değil. Başımıza her an her şey gelebilir. Olayı duydum. Çok garip mi değil? Ünlü olmak için hep bence çoğu ünlünün yolu garip grup şeylerden geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden çok da şaşırmıyorum. Ama
takip etmesi zevkli. Ben de takip ediyorum. Artık Blackpink dinlemek de sarmıyor beni. Yani grup şarkılarının eskisi kadar iyi olmadığını düşünüyorum ben de. Ya yenileri de dinliyorum gerçi de eski şarkıları özellikle hala çok sık dinliyorum. Ama grup albümü beklemekten falan da ben vazgeçtim sanırım. Çünkü gelmeyecek. Crash izlemedim. Crash annem takip ediyor. Bilmiyorum. Crash çıktığından beri, Crash'ın bu arada çıkma tarihi bizim önceki yayınımızdan bir iki gün sonra falan da herhalde. Öyle miydi? Bir hafta sonra mıydı? Çok yakındı ama yani. Crash çıkacak onu da dinleyelim falan demiştiniz ama araya 80's konseri falan girdiği için fırsat olmadı yayın açmaya. Crash annemin karşısına çıkmış. Annem sürekli kaydırıp kaydırıp Crash videoları izliyor. Ben diyorum ki anne spoiler verme ben yayında dinleyeceğim. Annem açıyor şarkıyı ben kaçıyorum falan. Sonunda bugün dinleyelim ve kurtulalım istiyorum. Evet kaymak hafif diye seviyor olabilirler. Böbrek olayı hakkında ne düşünüyorum? Korkunç. Ve benim 2 sezonun toplamında en sevdiğim ikinci kişiydi kendisi. Çok destekledim. Eski videolarımda izlerseniz görürsünüz. Normalde benim sevdiğim kişiler daha az problematik ya da hiç problematik kişiler çıkar. Yanlış bir tercih yapmışım. Korkunç bir hikayeydi gerçekten. Korkunç bir anıydı. Kızın videosunu da izledim. Evet, yayında izleyeceğiz Crash şimdi. Aynen 80's'i taklit ediyorlar mı dedi. Benziyorlar mı 80's'e? Ben hiç bilmiyorum. Ee, Türkçe popların herhalde hepsini dinledik. 2 tane şarkı var işte. Bir Crush'ın şarkısı var. Bir de Aura'nın yeni şarkısı var. Başka dinlemediğimiz kaldı mı bilmiyorum. Diğerlerini dinledik. 80's'e benzemiyorlar. Annen sadece 80's'i mi biliyor? Belki o yüzden benzetmiştir. Ben daha Crush'ı dinlemediğim için. Genelde Crush'a hep şey diyorlar. BTS, bizim BTS'imiz falan diyorlar. Ben hep onları okudum. Radikal. He, Radikal'inkini görmedim. Karma da mı yeniden çıkardı şarkı? Tamam onlara da bakarız o zaman. Ben onları almamıştım bilmediğim için. Baby Monster'ı gördüm. Tamam Karma'ya da bakmamışız. Annem Stray Kids ve 80's'i biliyor. Ha, tamam o yüzden. Evet BTS'i de açtım. Bu sefer şey yaptım. Bütün hepsini sekme olarak açtım. Ha tamam Serdar Ortaç işbirliği doğru. Doğru tamam. Onu haber olarak biliyorum da şarkıyı dinlemedim. Unutturmayın o zaman. Çünkü ben önüme açtım birkaç video daha önceden yazılanların arasında. Onlar bittikten sonra eksik kalanlara da bakarız. Ee, Bir de şey söyleyeceğim. Geçen yayına gelmiş olanlar bilirler. Engelliyor yayında. Aynı videolarda oluyor ya. Teliften dolayı görüntü, ses falan. Engelliyor ve yayın kapanabiliyor çat diye. Ben de uyarılmıyorum. Bir bakıyorum yayın kapanmış. Öyle bir durum olduğunda peşine hemen tekrar açıyorum yayını. Yani yayın bir anda kapanırsa şaşırmayın. Tekrar kanala girin. Yayını açın. Hemen peşine açacağım. Büyük ihtimal olacak bu. Teliften dolayı çat diye gidiveriyor. Yani çocukları falan arada bir görüyorum. Ama hiçbirini tanımadığım için şarkıyı da dinlemedim. Kız idollerimize alıştım. Az çok biliyorum hepsini. Ama erkekler bende hiç oturmadı. Evet oyunu da oynayacağız. Bugün oyunumuz var. İlk defa canlı yayında K-pop oyunu oynayacağız. Normalde hep videolarda oynuyorduk. İlk defa canlı yayında yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Teşekkür ederim iltifatlarınız için. İzlediklerimizi YouTube'da paylaşacak mıyım? Direkt yayın bittikten sonra paylaşılmayacak. İlerleyen günlerde vaktim olursa kesip kesip geçen yayına yapmıştım ya. Kesip kesip paylaşabilirim biraz biraz. Ama bütün yayını bir anda paylaşamam. Çünkü hem çok uzun oluyor hem de hiç yayını görmemiş kişiler ne izlediğimizi bulamıyorlar yayın uzun olunca. O yüzden parça parça mesela atıyorum Crush'ın şarkısını tek bir video olarak gibi. Aramalarda çıksın diye. Onun için ama vakit lazım. O yüzden bilmiyorum ne zamana yetişir.